Paraguay'ın başkenti Asunción'dan herkese merhaba. Bugün geçenlerde hatırlıyorsunuz bir tane videoda Mercado Cuatro diye bir yeri gezmiştik burada. Bugün yine oraya gideceğiz ama bugün alışveriş yapmaya gideceğiz. Benim bir tane böyle bir tıraş makinesi almam lazım. Şimdi geçenlerde kuaföre gittim burada sakal için. Sadece sakal için 30.000 guarani aldılar. 30.000 guarani de $4 falan ediyor. Sonra tıraş makinelerini araştırmaya başladım. Bende tıraş makinesi yoktu. 110.000 guaraniye, 150.000 guaraniye falan şeyler var. Tıraş makineleri var. 110.000 guarani de yaklaşık $15 falan ediyor. Böyle bilinmedik bir marka alırsan 100.000 guarani, 110.000 guaraniye iyi bir şey bulunuyor. Bu arada 50-60.000 guaraniye de var da onlar çok adidir. Yani böyle 100-110.000 bandında olanlar iyi görünüyor. 150.000 guaraniye de yani 17-18 hatta $20 falan galiba. $20 falan da Philips'in böyle bildiğin güzel tıraş makineleri var. Düşündüm 4 kere 5 kere kuaföre gitme parasıyla bir tane tıraş makinesi alabiliyorum. En iyisi dedim bu işe bir yatırım yapayım. Dün de YouTube param yattı benim. Dedim bari gideyim şu işi bir çözelim ya. Sürekli böyle kuaförlere gidiyoruz. Hatta bazen gidemiyoruz böyle. Saç sakal birbirine karışıyor. Bir de hostelde çalışıyorum. Şimdi çalışmıyor olsam, geziyor olsam sadece o kadar umursamam da. Hostelde çalışıyoruz, müşteri karşısına çıkıyoruz. Hoş olmuyor yani. Dedim bir tane makine alayım kendime. Şimdi Mercado Cuatro'ya gidiyorum. Böyle bir 15-20 dakika daha yürüyeceğim. Mercado Cuatro'ya ulaşacağız. Oradan tıraş makinesi alacağım. Bir tane de Bluetooth kulaklık alacağım. Kulaklığım bozuldu benim. Balkanlardan almıştım. 15 euroya almıştım bir tane kulaklık. Allah 1-1,5 sene yakın bir süre beni idare etti. Gayet güzel. 15 euroya ancak bu kadar performans alınır zaten. O da bozuldu. Hostelde de işte gece uyku tutmuyor. İnsan telefondan bir şey izlemek, bir şey dinlemek istiyor. Sabah uyanıyorsun yine odada tek değilsin yani. Uyanınca bir şey izlemek istiyorsun. İzleyemiyorsun. Ki illa odada da değil. Paylaşımlı alanlarda da böyle telefonun sesini açıp bir video izlemek, bir şey izlemek hoş olmuyor tabi. Onun için bir tane böyle bir kulaklık alayım dedim. Tabi bir de kulaklık almamın en önemli sebeplerinden biri de Duolingo'dan İspanyolca çalışmak. Sesini kısıp da çalışılıyor. Öyle de çalışılıyor da böyle kulağım alışsın, dinlemeye de alışayım diye. İşte Duolingo'dan çalışmak için bir tane kulaklık alacağım. En önemli sebeplerinden biri bu. Bak yavaş yavaş geliyoruz. Böyle mobilyacıların olduğu kısım burası. Böyle yataklar, ranzalar, dolaplar falan. Hola, buenas. Hola. Böyle bir yer işte. Burada ikinci el sıfır mobilyalar var. Çoğu da sıfır ama. Baksanıza şunlara. Ranzalar var. Tam okul açılırken öğrencilerin geleceği bölge burası. Spotçular. Abi geldik Mercado Cuatro'ya. Burada böyle işte temizlik eşyalarının, deterjanların, peçetelerin, onun bunun satıldığı kısım burası. Diş fırçası, diş macunu, yağlar falan, deodorantlar. Böyle şeylerin satıldığı kısım burası. Üf, telif yiyeceğiz. Şimdi elektronikçilerin olduğu kısmı bulmamız lazım. Abi Paraguay'da bir şey arıyorsanız en ucuzunu burada bulabilirsiniz. Bak mesela 35.000 guaraniye $5 falan böyle şortlar var mesela. 35.000 guaraniye tişört var falan. Yani bunları bu fiyatlarda, yani normal bir mağazadan bak 25.000 guaraniye, 10.000 guaraniye falan iç çamaşırlar var. Mesela o şortları, tişörtleri falan 120-130 bin guaraniden, ki o da en düşüğü yani en ucuzu. Onun altında herhangi bir yerden bulma şansınız yok mağazalarda.
Tabi buradakilerde çoğu düşük kalitedir, yani dikkat etmek lazım. İyi seçmek lazım. Ama daha uygununu bulma şansınız yok. Daha yeni baktım ben. Mağazaları gezdim biraz. 120-130 bin guaranin altında tişört yok mağazalarda. Burada 35 bin guarani, 30 bin guaraniye var. Hola, buenas. Hay máquina de corta barbas? Ah, bueno, puedo ver. Şimdi tıraş makinesini sordum. Bakalım. Abi burada mesela Güney Amerika'da özellikle bu Uruguay, Arjantin, Paraguay, bu bölgede para kazanmak istiyorsanız yapacağınız en önemli işlerden biri termos işi. Bak mesela şu termoslar mate için, şu büyükleri de terere için. Her yerde satıyorlar bunları. Hola. Ah, bueno. ¿Cuánto cuesta esta? 130. Bueno. ¿Solo para barba o para pelo también? Bueno. ¿Hay otras? Por ejemplo, Philips tiene. No. ¿Cuánto cuesta el más barato? 70 mil. ¿Puedo ver? Bak şöyle bir şey var, 70 bin guaraniymiş. Yani 2 kez kuaföre gitmesem, bununla tıraş olsam parası çıkıyor. Abi 70 bin guarani diyor da oyuncak gibi bir şey makine. Böyle çocuk oyuncağı mı alıyorsun eline, makine mi alıyorsun? Belli değil, hoşuma gitmedi yani. Şimdi şöyle bir şey buldum da 50 bin guarani diyor, çok ucuz bu. Bayağı uygun yani ama bilmiyorum ki, fena bir şey de benzemiyor. Abi şöyle bir tane de kulaklık buldum. Eco Power diye bir marka. 80 bin guarani diyor. Yani 11-12 dolar falan bu da. Gayet uygun aslında. Diyor ki mesela müzik dinleyerek 4-5 saate kadar ya da konuşarak müzik dinleyerek 4-5 saate kadar dayanıyormuş bataryası. 10-15 metreye kadar da wireless mesafesi varmış. Bu güzel bir şeye benziyor. Şu tıraş makinesine çok güvenmedim ama bu da çok ucuz abi. 50 bin guarani. Yani ben zaten 30 bin guaraniye sakal tıraşı oluyorum. 2 kez tıraş olsam bu makinenin parası çıkıyor. Tamam ya, alıyorum. No puedes hacer desconto para estos dos. 120. Normalmente 130, vas a hacer 130. No puedes hacer más, 110 por ejemplo. 115. Bueno, está bien. Tamamdır abi, bu ikisini alıyorum ben. Normalde 130'du. 115'e anlaştık pazarlıkla. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Şimdi abi şöyle ödemeyi yaptık. Arkadaş diyor ki kanalın ismi ne diyor. Ben dedim biraz telaffuzu zor, ben sana yazayım dedim. Böyle yazdım işte. Hadi bakalım. Böyle şeyleri de aldık 115 bin guaraniye. Muchas gracias amigo. Mucho gusto. Buen día, buen trabajo. Öyle abi. Vallahi çok uyguna buldum. Bir de zaten çok da dolaşasım yok, öyle sağa sola her yere gidesim yok. Saat 2'de de mesaim var hostelde. O yüzden hemen aldım, gidiyorum şimdi. Saat kaç bir bakalım. Saat 10:45. Oo, daha bayağı vaktim var benim ya. İyi, şimdi bir de markete uğrarız hostele dönmeden. Bir alışveriş yaparız. Ondan sonra hostele geçeriz. Yemeğimi pişiririm. Bir öğle yemeği yerim mesaiden önce. Saat 2'de mesaim başlayacak. Şimdi hostele doğru dönüyorum. Vallahi çok çabuk bitti işim ya. Ben de bu kadar hızlı halledeceğimi düşünmüyordum ama aşırı ucuzdu ya. Hani 50 bin guaraniye de makine bulacağımı hiç tahmin etmiyordum. Bir 80-100 bin guarani bayılırım diye düşünüyordum. Aşırı ucuzdu. Bir de fena da görünmedi gözüme yani. Çok da dandik, aşırı da dandik bir şeye benzemiyor. Bir de dediğim gibi zaten kuaföre 30 bin guarani bayılıyorum.
En kötü, en ucuz yerde 20.000 guarani. O da ta şehrin çok dışında bir yerdeydi. Yani en kötü ihtimalle 3 kere falan tıraş olduğum zaman zaten makinenin parası çıkıyor. Yani zarar etme şansım yok. O yüzden aldım ben de direkt. Kulaklık bayağı güzel duruyor ama. Kulaklık böyle çok dandik bir şey değil yani. Güzel bir şeye benziyor. Şimdi size çok ilginç bir olay anlatacağım. Paraguay'da şans eseri nasıl $0 sınırsız vize aldım onu anlatayım. Hola, buenas. ¿Cómo están? Şimdi ben buraya Ciudad del Este'den geldim, tamam mı? Ciudad del Este neresi? Bu Foz de Iguazu şelalesinin falan olduğu bölge. Bu dünyaca ünlü büyük şelale var ya. Onun olduğu yerden girdim. Bu Ciudad del Este de bütün Güney Amerika'da şöyle tanınıyor. Orada bir serbest pazar bölgesi var. İşte nedir? Bu teknolojik ürünler bilmem neler sıfır vergiyle satılıyor. Yani insanlar düşünün, mesela Brezilya'da, Arjantin'de falan teknolojik ürünler, iPhone çok pahalı mesela. İnsanlar kalkıyorlar Brezilya'nın ta öbür ucundan otobüse atlayıp oraya geliyorlar. Elektronik alışverişlerini yapıyorlar ya da arabayla geliyorlar. O elektronik alışverişlerini yapıyorlar. Ülkelerine tekrar otobüste geri dönüyorlar. Hatta bazen orada konaklıyorlar. Yine de çok daha ucuza geliyor. Hatta size şöyle söyleyeyim. Oradan işte bir sürü elektronik ürün alıp ülkelerinde satarak kâr eden bir sürü insanlar da var. Bu işten para kazananlar da var. Burası serbest ticaret bölgesi olduğu için de aşırı bir hareketlilik var, tamam mı? Sınırda da artık adamlar salmışlar yani. Gelen geçen dümdüz ülkelere girip çıkıyor, şey yapmıyorlar. Hola, buenas. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias. ¿Cómo? Soy de Turquía. Sí. Merhaba. Hola. ¿Cómo? Ah, muy lindo, sí, sí, sí. Bueno, mucho gusto. İşte ne anlatıyordum? Ha, şimdi orası serbest ticaret bölgesi olduğu için aşırı bir hareketlilik var sınırda. Ama sınırdan geçenlerin de çoğu Ciudad del Este'de kalıyor. Yani Paraguay'a devam etmiyor. Asunción'a gelmiyor mesela. Ciudad del Este'den alışverişini yapıyor, geri dönüyor. Bu yüzden de sınır kontrollerini aşırı gevşetmişler. Mesela benim bindiğim otobüs hiç durmadan dümdüz devam etti. Sınırda durmadı yani, bildiğin. Durmadığı için ben de pasaportumu gösteremedim. Ya anlamadım bile ne olduğunu. Yani böyle bir sınır gibi bir yerden geçtik ama otobüs hiç durmadı. Yani hayatımda da hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığım için ben ne olduğunu anlamadım bile. Ulan dedim, acaba burası otoban gişesi gibi bir şey miydi? Nasıl böyle dümdüz geçebilir ya dedim böyle. Aklım ermedi yani, anlatabiliyor muyum? Ondan sonra ama ben umursamadım. Niye umursamadım? Benim Uruguay oturum kartım var. Ben bu Uruguay oturum kartıyla Mercosur ülkelerinde zaten pasaportumu hiç kullanmadan sadece oturum kartını göstererek sınırlardan geçebiliyorum. Benim böyle bir avantajım var. Bu yüzden de zaten Paraguay'da da 4 gün kalmayı düşünüyordum. Dedim ki ben rahatça çıkarım buradan hiç sıkıntı yaşamadan. Umursamadım. Bir de sağdan soldan duydum işte ceza ödemek gerekiyormuş. Hani migrasyona gittin diyelim. Ya beni işte böyle sınırda kontrol etmediler. Ben girdim, ne olacak dedin. Hop sana cezayı yapıştırıyorlar. Ben de o sıralar o kadar ceza ödeyecek durumum da yok pek. O yüzden şey yapmadım. Gitmemiştim hiç migrasyona. Dün işte YouTube param yatınca dedim ya gideyim. Bir de 2,5 ayım da geçti artık. 3 aya geliyor. Hatta birkaç gün sonra 3 ay olacak burada. Dedim bari bu 3 ay dolmadan gideyim de çok da fazla ceza yemeden hem o cezamı ödeyeyim hem de bir 3 ay daha vize uzatayım dedim. Gittim migrasyona. Ondan sonra bir tane kadın vardı giriş katta. Bana dedi ki ben dedim vizemi uzatmaya geldim dedim. Dedi şeyin nerede? Damgan nerede? Ben dedim damgam yok. Niye dedi? Dedim böyle böyle otobüs sınırda durmadı, dümdüz geçti. Ben dedim nasıl damga vurdurayım? O zaman dedi ceza ödeyeceksin. Ya dedim bu benim suçum değil ki, ben niye ceza ödüyorum onun için? Yok dedi ödeyeceksin. İyi dedim tamam. Dedi 1. kata çıkacaksın ceza ödemek için. Tamam dedim, çıktım üst kata. Orada da bir tane polis var. Polise dedim ki ben dedim buraya vizemi uzatmaya geldim. Yani 3 ay daha kalmak istiyorum dedim.
Ama dedim burada ülkeye girerken dedim benim bindiğim otobüs sınırda durmadı Ciudad del Este'de. O yüzden dedim ben damga vurduramadım. Şimdi de bana diyorlar ki ceza ödeyeceksin diyorlar dedim. Ondan sonra evet doğru dedi, ceza ödeyeceksin dedi. Ama dedim otobüs durmadıysa bu benim suçum değil. Dedi devletin de suçu değil. Sen dedi otobüs firmasıyla muhatap olacaksın o zaman. Ben dedim hayır, otobüs firmasıyla ben muhatap olmayacağım. Siz dedim hepiniz dedim bu olayın böyle işlediğini biliyorsunuz burada dedim. Sizin dedim otobüs firmasıyla konuşmanız gerekiyor dedim. Yok bilmiyoruz falan diyecek oldu, itiraz edecek oldu. Ya dedim ben dedim hostelde çalışıyorum. Ben hostelde bu aynı problemi yaşayan bir sürü insanla karşılaşıyorum dedim. Türk gezgin arkadaşlarım var, onlar da hepsi aynı şeyi söylüyor dedim. Bu kadarı tesadüf mü dedim. O otobüste ben tek değildim, bir sürü insan vardı. Hepsi dedim damgasız girdi bu ülkeye dedim. Onların da mı hiçbiri buraya gelmedi dedim yani. Ondan sonra siz dedim bu işten haberiniz var dedim. Bu sürekli olan bir şey. Sizin dedim bu firmayla konuşmanız lazım. Benim falan konuşmam gerekmiyor dedim yani. Ondan sonra işte ben öyle deyince herif şaşırdı böyle birden, tamam mı? Sonra işte ne oldu ya? Dedi ki dur dedi bak sana bir şey söyleyeceğim dedi. Buyur dedim. Senin dedi buradaki durumun dedi illegal değil irregular dedi. Yani illegal değil irregular dedi. İşte irregular nasıl oluyor bilmiyorum. Düzensiz mi oluyor? Yani hukukta düzensiz göçmen mi oluyor artık? Ne oluyor bilmiyorum. Yani hukuksuz değil düzensiz gibi bir şey. Ne demek istedi tam anlamadım hukuksal anlamda. Ondan sonra yani dedi sen dedi bu vaziyette dedi şu ana kadar nasıl takıldıysan bu ülkede dedi 2,5 aydır nasıl geziyorsan dedi aynı böyle dedi gezmeye devam et dedi. Sonra dedi ülkeden çıkacağın zaman cezanı sınırda ödersin dedi. Şimdi dedi sen oturumunu yani vizeni uzatmaya çalışsan dedi hem ceza ödeyeceksin hem vizeni uzatma parası ödeyeceksin. Ama dedi sınırdan ülkeden çıkarken dedi sadece ceza ödeyerek çıkabilirsin dedi. En azından senin biraz şeyini azaltır, masrafını azaltır dedi. Hani seni dedi anlıyorum dedi. Haklısın dedi. O yüzden dedi sana dedi yardımcı olmak istedim böyle dedi. Tamam dedim ama dedim şundan haberiniz olsun dedim. Ben dedim bu olayı dedim böyle basit bir boş vermişlik olarak görmüyorum dedim. Ben dedim Paraguay devletinin turistlerden para çalma yöntemi olarak görüyorum bu olayı dedim. Çünkü bir kişi, 2 kişi, 3 kişi değil dedim yani. Ben çok kişiden duydum bu olayı dedim. Aynı problemi yaşayan bir sürü insan var dedim. Paraguay devleti dedim bu yöntemi kullanarak turistlerden para çalıyor haberiniz olsun dedim. Tamam dedi sen bilirsin dedi. Sonra çıktım ben. Şimdi ben o şeyi de ödemeyeceğim. Şimdi $100 falan bir para. 700.000 guarani istiyorlar burada. Bu şekilde sınırdan kaçak girdiğiniz zaman. Şu anda ben o parayı ödemem gerekiyor gibi görünüyor ülkeden çıkarken. Ama onu da ödemeyeceğim. Nasıl ödemeyeceğim? Şimdi geçen hostele aynı problemi yaşayan bir tane kız geldi. Avrupalı bir kız. Nereli olduğunu unuttum. Almandı galiba. Dedi ki ya dedi sınırda dedi Ciudad del Este'de dedi otobüs durmadı dümdüz devam etti dedi. Ben dedi damga vurduramadım nasıl yapacağız? Allah ben dedim migrasyonla konuşman lazım. Aynı problem bende de var ama ben dedim daha gitmedim. Bir ara gideceğim dedim yani. Ondan sonra hadi ya dedi migrasyon nerededir dedi. Bilmiyorum dedim haritaya yaz çıkar. Yarın gidersin orada halledersin. Ertesi gün gitti bu kız migrasyona. Bu da aynısını söylemiş. Demiş ya otobüs durmadı ben ne yapayım yani benim burada bir suçum yok. Sonra adamlar buna demişler ki bak demişler şimdi sen şimdi burada bu parayı ödeme. Ülkeden çıkarken sınır kapısında senden bu parayı isteyecekler. Orada da dersin ki ben şimdi ödemek istemiyorum daha sonra bir gün Paraguay'a geri dönersem o zaman ödeyeceğim dersin demişler. Yani ödemeden çıkabilirsin demişler. O kıza da bu triyi vermişler. Ben bu iki triyi birleştirdim. Yani hem burada canım istediği kadar kalacağım hem de hiç para ödemeden ülkeden ayrılacağım. Olayım bu abi. Acil eylem planım bu. Yani bir gün böyle Paraguay'da veya dünyanın herhangi bir yerinde böyle saçma bir sebepten sizden para olmaya çalışırlarsa birazcık böyle haklarınızı bilerek birazcık diş göstererek şey yapabiliyorsunuz. Tabii gidip de saçma sapan kavga etmeyin. Oradaki polisler her zaman
çok güçlüler. Haksız olsa bile sana her istediğini yapar, hiçbir şey de diyemez. Ama hani ben biraz baktım, adam benim haklı olduğumu anlıyor, bir şey de diyemiyor. Belli ki sürekli de bu konudan başları ağrıyor. Adamın hemen şeyini yakaladım ben. Hemen orada psikolojik üstünlüğü yakaladım ben. Çok da şey yapmadan, aşırı da abartmadan, böyle adamla kavga etmeye dönüştürmeden çatır çatır söyledim her şeyi. Bu da işime yaradı. Şimdi abi süpermarkete geldim. Şöyle biraz muz alalım. Neredeyse her gün ben 1 kiloya yakın muz yiyorum böyle hayvan gibi. Fiyatları da aşırı uygun bak. 7500 guarani, böyle 7300-7400 guarani 1 dolar ediyor. 2250 guaraniye burada muz var. Yani kilosu 30 cent falan anca ediyor galiba. Türk lirasıyla 9-10 lira falan. Aşırı ucuz. Benim de en sevdiğim meyvelerden birisi muz. Bu yüzden burada böyle bol bol yiyorum. Her gün 1 kiloya yakın yiyorum yani. Bak şöyle şunu komple alıyorum. Bu iyidir. Hadi bakalım. Vallahi ne yiyeceğimi de ne yapacağımı hiç karar vermedim ki ya. Sandviç yapalım ya. Şöyle etli metli. Hadi bakalım. Şöyle. Şimdi burada böyle kiloyla ekmek satılıyor. Bunlar hep kilo usulü. İlk zamanlar ben bunu bilmiyordum mesela. Hep şu ekmeklerin fiyatlarına bakıyordum. Onlar bana aşırı pahalı geliyordu ki genelde zaten çok pahalı onlar. Böyle şey aldığın zaman, kiloyla aldığın zaman ekmek aşırı uyguna geliyor. Çok ucuz. O yüzden ilk zamanlar hep makarna yiyordum. Makarna daha hesaplıya geliyor diye. Meğer çok ucuza ekmekler varmış, ben bilmiyormuşum. Yani gittiğin her ülkede de böyle alışveriş alışkanlıklarına alışmak bile bir zaman alıyor abi. Uzun süre bir ülkede yaşamak da bu yüzden iyi oluyor. Yani artık bir marketten nasıl alışveriş yapacağını öğrenmek bile süreç gerektiren bir şey bir ülkede. Her ülkenin market kültürü bile farklı. Şöyle ekmeğimizi de aldık. Bu 1500-2000 guarani falan tutar. Yani 20-30 cent, yani 10 lira falan. Şöyle 4 tane sandviç ekmeği düşünün. 10 lira falan tutar tutmaz yani. Şimdi şöyle ilerliyoruz. Şu ileride böyle dolaba böyle et koyuyorlar. İşte şey... ya aslında Türkiye'deki gibi böyle plastik tabaklara 200'er 300'er gramlık etler, tavuklar falan koyuyorlar. Ben de onlardan alıyorum. Bazen sandviç yapıyorum, bazen yemek yapıyorum. Bazen makarnanın falan bir şeyin içine katıyorum böyle. Öyle öyle idare ediyoruz. Bak şimdi. Şu mesela 240 grammış. 12.732 guarani. Bu 1,5 dolar falan ediyor. Yani şu 240 gramlık et 45 lira falan herhalde, hemen hemen. Ben genelde böyle 10.000 guarani bazında, 8.000-10.000 guarani bazında et alıyorum, böyle 200 gram falan. Yani bütçemi ona göre ayarladım günlük. 20-25 bin guarani geçmemeye çalışıyorum günlük. Neyse hadi böyle 12.500 güzel. 20-25 bin guarani nedir? 25 bin guarani 4 dolara yakın ediyor. Yani günlük ortalama 4 dolar falan böyle marketten alışveriş yaparak yeme içme bütçesi belirledim kendime. Sanki bir şey alacaktım, unuttum gibi ya. Neyse. Ha, sebze alayım 1-2 tane. Domates alayım. Çok da abartmayalım. Böyle. Bak tam 21 bin guarani gibi bir şey tuttu. 21 bin guarani de 4 dolar ediyor. Pardon, ne 4 doları ya? 3 dolar ediyor. Tam 3 dolar. Hatta 3 dolardan biraz daha eksik ediyor. 2.80 dolar falan ediyor. Yani Türk lirasıyla kaç para ediyor? 3 dolar desek 90 lira falan ediyor. Ne var içinde? 240 gram et var, dana eti. Ondan sonra 1 kilo 100 gram şey var,
Muz var. Başka ne var? Domates var. 160 grammış. Bir tane içinde. Ekmek var. Yarım kilo ekmek. 3000, yani o da kaç para ediyor? 50 cent. O da 15 lira yapıyor. Böyle. Bir de poşet aldım işte. Böyle bunlar. Yani muz 1 kilodan fazla muz. 1 kilo 100 gram. 240 gram et. Ondan sonra ekmek. Yarım kilo ekmek. Ondan sonra başka ne aldım? Bir tane de domates aldım. O da 160 gram mı ne ediyormuş? Hepsi toplam 3 dolardan daha az etti. Yani 90 liradan daha az tuttu. Şimdi hostele doğru gidiyorum. Hostel şurada bir sokak aşağıda hemen. Abi şimdi hostele geldim. Size şimdi o kitabı göstereyim. Özellikle şu Fono yayınlarının İspanyolca, İngilizce, Rusça, İtalyanca, Almanca böyle birçok dilde böyle yayınları var. Ve seviye seviye bakın. Birinci derece birinci kitap. Yani her dereceden 3 tane kitap oluyor. Derece 1 kitap 2, derece 1 kitap 3, sonra derece 2 kitap 2 falan diye gidiyor. Yani sizin o dili bilme seviyenize göre değişiyor. Mesela bakın burada işte hikayeyi İspanyolca anlatmış şu tarafta. Burada aynı hikaye Türkçe var. Böylece işte kelimelerin İspanyolca karşılığını, gramer yapısını, her şeyi anlayabiliyorsunuz. Bu tarz kitaplar aşırı işe yarıyor. Özellikle Fono yayınlarının bu serisini çok tavsiye ederim. Böyle bir dil öğreniyorsanız. Bunu da ben Arjantin'deyken hostelde bulmuştum. Öylesine böyle basit göründü, aldım kitabı. Hala okumadım ama İspanyol bir arkadaşım okudu bu kitabı. Ben de gördü, merak etti, okudu. Bu Kolombiya'da bir tane terör grubunun mu artık bir mafyanın mı, karteller falan var ya, onların elinde mi ne rehin kalan bir tane kadın politikacının hikayesini anlatıyor. Ormanlarda, Amazon ormanlarında, yanlış bilmiyorsam 3 yıl mı 4 yıl mı ne bir hiçliğin içerisinde. Kadından hiçbir haber yok. Kadın dış dünyaya hiçbir haber gönderemiyor. Dış dünyadan hiçbir haber alamıyor. Onun hikayesiymiş. Ben öyle bilmeden rastgele almıştım. Öyle bir kitap bu. Daha okumadım ama okuyacağım bir ara inşallah. Bunu da yine Onur getirdi. Bu da İngilizce bir hikaye. Sağ olsun vallahi, Onur her konuda çok yardımcı oluyor. Böyle hazır diyorum, hostelde çalışırken bol bol vaktim varken elimden geldiğince iyi değerlendirmeye çalışıyorum yani. Size de özellikle bir yabancı dil öğreniyorsanız o yabancı dilde kitaplar okumanızı çok tavsiye ederim. Bak şunu da mesela şeyde almıştım. Arjantin'deyken almıştım. Bu da mesela şurası İngilizce, burası İspanyolca. Bu aslında İngilizce öğrenen, İspanyolca konuşanlar için, yani Arjantinli İngilizce öğrenen biri için, ama ben tam tersi bir amaçla kullanacağım. Daha hala okumadım bunu da. Tembelim biraz. Öyle. Bak mesela şunu da yine Uruguay'da bir yerde bulmuştum bunu. Böyle taşıyorum. Öyle abi. Şimdi bak anlatırken nasıl terledim ya dururken. Şimdi işte şu bir tıraş olayım falan. Şu makine ne kadar işe yarıyor, ne oluyor, ne bitiyor. Ona bir bakalım. Kulaklığı deneyelim. Size sonuçları haber vereyim. Arkadaş uyuyor. Neyse. Abi şu hava durumunun buradaki değişme hızına bakar mısınız? Bak demin sıcaktan yanıyorduk. Şimdi deli gibi yağmur yağıyor. Oha, benim burada tişörtlerim vardı, unutmuşum ha. Vallahi buraya video çekmeye çıkmasam bugün bunları giyeceğim bir de. Yani bunlardan bir tanesini giyeceğim. Temiz tişörtüm de yoktu yemin ederim ha. Oha, çok iyi denk geldi. Şuna bak ya, daha demin yanıyorduk sıcaktan. Şimdi yağmur yağıyor. Ama bu da o kadar böyle şiddetli bir yağmur değil. Buraya var ya bazen bir yağmur yağıyor abi. Görmeniz lazım ya. Fena yani. Neyse şimdi hemen ben öğle yemeğimi hazırlayayım. Sonrasında da duş alıp tıraş olacağım. Sonucu size göstereceğim. Şu anda hem kulaklıklar hem de baksanıza gökyüzünde doğru düzgün bulut bile yok ya. Gerçi kameradan görünmüyor sanırım. Şimdi kulaklıklarla tıraş makinesi şarj oluyor. İşte şarj olduktan sonra yapacağım, onları deneyeceğim. Ben yemeği hazırlayana kadar onlar şarj olur. Sonra da size sonuçları söyleyeceğim. İyi tıraş ediyor mu? Ondan sonra kulaklık iyi performans gösteriyor mu? Beraber bakacağız yani.
Şimdi etleri böyle kuşbaşı kestim abi. İşte tuzunu, baharatını ekledim. Böyle biraz tencerede pişiriyorum bunu. Sonra da işte birkaç sebzeyle beraber böyle ekmeğin arasına koyup sandviç yapıyorum. Güzel oluyor. Seviyorum. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi geçen gün mesaiye yetişmem gerekiyordu. O yüzden videoyu tamamlayamadım. Şimdi böyle bir tane kulaklık almıştım. Bu kulaklığı birkaç gündür kullanıyorum ve oldukça memnunum. Çok memnunum. Daha önce Balkanlar'da aldığım kulaklıktan da daha iyi. Yani tabii ki mükemmel değil ama 9 euroluk bir kulaklık ne kadar iyi olabilirse o kadar iyi. Şu tıraş cihazını alırken çok güvenmemiştim açıkçası. Biraz da beklediğim gibi çıktı. Böyle şarjı çok çabuk bitiyor. Bir de açıkçası duşta ben bunu düşürdüm. Ucundaki tarağı kırıldı ve neredeyse kullanılmaz hale geldi. En fazla şu yanakları falan alabiliyorum. Şuraları falan alabiliyorum. Sakalı kısaltmaya artık işe yaramıyor maalesef tarağı olmadığı için. Tarak bulabilir miyim bilmiyorum. Zaten demiştim yani 2 kez kullansam zaten kendi parasını çıkarıyor falan diye. Büyük ihtimalle yeni bir tane iyi bir marka alacağım. Philips bir şey alacağım. Bu hani zenginin birisi demiş ya şey diye, işte ucuz mala verecek kadar param yok falan diye, öyle bir şey demiş işte. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim demiş galiba. Biraz bu tıraş makinesi o lafı haklı çıkardı ama kulaklıkta bir sorun yok. Kulaklık gayet iyi. Şarjı da bayağı uzun gidiyor bu arada. Bir şarjla bayağı bir süre kullandım yani. 4-5 saat gidiyor. Üzerinde yazdığı kadar var. Oldukça memnunum bu kulaklıktan. Tıraş makinesini sanırım tekrar almam gerekecek. İyi bir tane almam gerekecek. Tabii şimdilik idare ediyorum ama uzun vadeli değil yani bu. Neyse böyleydi. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenerek, yorum yaparak, kanala abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.